Yasak meyvenin ardındaki gerçek. Havva, cennet. Sadece kusursuz bir bahçe değil, aynı zamanda uykuda olan bir bilincin sığınağıydı. İnsanlık tarihinin bu kritik perdesi bilgelik arayışıyla açıldı. Havva, sadece bir eş ya da bir anneden çok daha fazlasıydı. O, insanlığın merak duygusunu taşıyan en büyük temsilciydi. Yaratılışın ilk günlerinde, cennetin o ebedi huzuru içinde Havva, her şeyin mutlak olduğunu düşünüyordu. Ancak zihninde her zaman bir boşluk vardı. Bilginin sınırı neredeydi? Yasak olan neydi ve neden yasaklanmıştı? Adem için cennet, korunması gereken bir düzenken, Havva için cennet, keşfedilmesi gereken bir sınırdı. O, sadece bir meyveye elini uzatmadı. O, kendi farkındalığını, iyiyi ve kötüyü, varoluşun ağırlığını seçti. İşte bu noktada karşımıza çıkan yılan metaforu, kadim metinlerde genellikle bir ayartıcı olarak sunulsa da, aslında insan bilincinin en derinindeki sorgulama arzusunu temsil eder. Yılan, sadece toprağın üzerinde sürünen bir varlık değil, Havva'nın zihnindeki o karanlık, gizli ve bastırılmış merakın ete kemiğe bürünmüş halidir. O yılan, Havva'nın kendisine bile itiraf edemediği "acaba" sorusunun fısıltısıdır. Gözleriniz açılacak dendiğinde, Havva sadece dünyevi bir bilgiye değil, kendi iradesinin ağır sorumluluğunu almaya hazırlandı. Yılan, ona bir emir vermedi, ona sadece bir olasılık sundu. Havva'nın meyveye uzanışı, aslında kendi varlığının sınırlarını aşma cüretidir. Yasak meyveyi ısırdığında, cennetin kapıları kapanmadı. Aslında insanın gerçek büyüme süreci başladı. Cennetten çıkış, bir düşüş değil, aksine bir yükselişti. İnsan, kendi kaderinin sorumluluğunu bizzat alarak, tanrısal bir güvenli alanın dışına çıktı ve gerçek tarihin içine adım attı. Havva, cennetin dışındaki o zorlu dünyada hem acıyı hem de sevgiyi tanıyan ilk öğretmendi. Çocuklarına toprağı işlemeyi, hayatta kalmayı ve her şeyden önemlisi kendi kararlarının sonuçlarıyla yaşamayı öğretti. O, kusursuzluğun değil, insan olmanın, yanılgının ve o yanılgıdan ders çıkarmanın simgesi oldu. İnsanlık soyu, Havva'nın o ilk cesaretiyle çoğaldı. Onun hikayesi, karanlık bir günahın değil, bilginin bedelini ödeyen bir bilgelik yolculuğunun hikayesidir. Kadim metinlerin satır aralarına baktığımızda, Havva'nın sadece yasak olanla değil, kendi sınırlarıyla da yüzleştiğini görürüz. O, konfor alanının güvenliğini, özgürlüğün getirdiği belirsizliğe tercih etmiştir. Bu tercih, insan zihninin evrimindeki en büyük kırılma noktasıdır. Havva, statükoyu reddeden, sorgulayan ve neden diye soran ilk bireydi. Yılan, sadece bir katalizördü. Asıl irade ise Havva'nın ellerindeydi. Bugün bizler, teknolojiyle, sanatla ve bilimle dünyayı değiştirdiğimizde, Havva'nın o kadim merakının genetik ve zihinsel mirasını taşıyoruz. O, bahçenin sessizliğinde hapsolmayı değil, dünyanın karmaşasında var olmayı seçti. Bu bir ceza değil, insanın kendi potansiyelini gerçekleştirmesi için gereken bir uyanıştı. Havva'nın yolculuğu, güvenlikten özgürlüğe, çocuksu bir itaatten yetişkin bir bilince geçişti. O, sadece insanlığın değil, aynı zamanda cesaretin ve sorgulamanın da annesiydi. Bugün, hayatımızın her anında yasak olanı sorguladığımızda, Havva'nın mirasını taşıyoruz. Bilmek istemek, anlamak için risk almak ve güvenli alanımızdan çıkıp bilinmezliğe adım atmak. Bu, Havva'nın bize bıraktığı en kadim mirastır. O, cennet bahçelerindeki bir figür değil. O, insanın kendi zihnini ve dünyasını keşfetme cesaretidir. Yasak meyvenin tadı, aslında bilmenin ve olgunlaşmanın buruk lezzetiydi. Ve Havva, bu lezzeti tatmayı seçerek insanlığın kaderini sonsuza dek değiştirdi. Sizce, bilginin ağırlığını taşımak mı daha zordur? Yoksa o ağırlığı hiç bilmeden cennetin o tatlı uykusunda kalmak mı? Havva bu seçimi yaptı ve biz bugün onun cesaretinin üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz.